Kabuslar Durağı'na hoş geldiniz. Sis. Her yaz olduğu gibi, bu yılda arkadaşlarımla sahilde düzenlenen Büyük Köpük Partisi'ne katılmak için sabırsızlanıyordum. Burası, her yıl büyüleyici bir şekilde insanları bir araya getiren, geceyi alıp götüren bir yerdi. Sahil, gecenin sıcaklığını, dalgaların sesini ve müziğin ritmini barındıran bir cennetti. Şehirden uzakta, deniz ve kumla sarılı bir dünya. O gece, her şeyin kusursuz olacağına dair güçlü bir inançla yürüdüm oraya. Ama bir şey vardı. Hafif bir huzursuzluk. Sanki her şeyin normal olmadığına dair içimde bir ses vardı. Ama kimseye söyleyemedim. Belki de sadece daha önce hiç bu kadar kalabalık bir partide olmamıştım ve bu yüzden bu kadar heyecanlıydım. Sahile vardığımızda rengarenk ışıklar dönüyordu. Köpük makinelerinin gürültüsü, deniz dalgalarının hışırdamasına karışıyordu. Havanın tatlı serinliği, deniz tuzunun kokusu ve ışıkların dansı geceyi büyülü bir hale getiriyordu. Herkes dans ediyor, müziğin ritmine kapılıyor, köpükler içinde kayboluyordu. Bir an için kendimi tamamen kaybettim. Zihnim, bedenim ve ruhum bir arada, sadece o anın içinde var oluyordu. İçimden bir ses, her şeyin normal olmadığına dair sürekli fısıldıyordu. Köpükler her zamankinden daha hızlı yayıldı ve gittikçe tüm bedenimi kaplıyordu. Neredeyse kimseyi göremez hale gelmiştim. Ada bir anda kayboldu. Sonra yanındaki, sonra. Bir el, ayak bileğimi sardı ve yere düştüm. Hiçbir şey göremiyor, gözlerimi açamıyordum. Her şey bulanıklaşmıştı. Sesler garip bir şekilde boğuklaştı. Kahkahalar, müzik. Yavaş yavaş her şey sustu. Gözlerimi açtığımda, bembeyaz, yoğun bir sisin içinde buldum kendimi. Havanın soğukluğu, derime işliyordu. Boşlukta seslendim. Ama yanıt gelmedi. Sesim, havada asılı kaldı, boşluğa karıştı. Sanki hiçbir şey gerçek değildi. Sis her yerdeydi. Panikle bir çıkış yolu aradım. Ama sis her geçen saniye daha da yoğunlaşıyordu. Kollarım, bacaklarım, her şey sanki beni içine çekiyordu. Havanın soğukluğu, içimde garip bir boşluk hissi uyandırıyordu. Bir an için, sisin derinliklerinde bir silüet fark ettim. Üzerine doğru koştum. Ada. O kadar güçlü bir rahatlama hissettim ki, korkum biraz olsun geriye çekildi. Adanın bakışlarındaki tuhaflık, beni tekrardan tedirgin etti. "Buradayım. Neredeyiz?" diye bağırdım. Ada sinsice yüzüme bakıyor. Ama cevap vermiyordu. "Ne yapmalıyız?" diye sordum. Ama sesim titriyordu. Sert bir şekilde başını salladı. Bir şeyler söylemek ister gibi gözleriyle bana işaret etti. Müzik, sisin derinliklerinden boğuk bir şekilde geliyordu. Sesin geldiği yöne doğru ilerledikçe, sis daha da yoğunlaşıyor. Nefes almak zorlaşıyordu. İçimdeki korku, giderek artıyordu. Ne kadar ilerlesek de, bir çıkış yoktu. Sis, adeta bir tavan gibi üzerimize çökmüş, bizi daha da derinlere çekiyordu. Her adımda, kaybolan bir şey vardı. İnsanlar, sesler, hatıralar. Sis, her şeyi silip süpürüyordu. Zihnimde, çocukluk anılarım, ailemin yüzleri. Her şey siliniyordu. Hiçbir şey düşünemiyordum. Sanki hiç var olmamışım gibi. Adım, kim olduğum. Yanımdaki kıza baktım. Orada, bana yabancı bir şey vardı. O mu değişmişti? Yoksa ben mi? Fısıldayan sesler, her geçen saniye daha da artıyordu. Sesler, sanki bir yerlerden, geçmişin en derin köşelerinden geliyordu. Bize katıl. Kal burada. Yeni bir başlangıç. Bu fısıldayan seslerin kim olduğunu bilemiyordum. Ama bir yerlerden tanıdık geliyordu. Kendi adımı hatırlayamadım. Gerçekten kimdim? Gerçekten burada ne yapıyordum?
Fısıldayan sesler bana doğru yaklaşıyor. Sisin içinde kaybolan yüzler giderek daha belirgin hale geliyordu. Biri, yanı başımda belirdi. Yavaşça dönerek baktım. Ama gördüğüm şey korkudan daha fazlasıydı. O eski bir hatıra gibiydi. Kapkaranlıktı. Üzerinde simsiyah bir cübbeden başka bir şey gözükmüyordu. "Kimsenin çıkamayacağını unutma," dedi. Bir adım geri attım. Ama o, bu korku dolu oyunun en eski oyuncusuydu. Ufaktan, dalgaların sesi gelmeye başladı. Ses, giderek boğuklaşıyor, çığlıklara karışıyordu. Bu artık bir parti değil, bir araf gibiydi. Ama ben, bir hayalet gibi dönüp bakmadım. Kendi kimliğim, kimseyi tanımadığım bu dünyada kaybolmuştu. Beynimdeki sesler asla susmuyordu. Fısıltılar kulağımda çınlıyordu. "Bize katıl." Beni sarıp sarmalayan sis, sanki zihnimi yönetiyordu. Her bir fısıltı, içimdeki en derin korkuları uyandırıyor, bilincimi bulanıklaştırıyordu. Sesler, kimsenin sahip olmadığı bir derinlikten geliyordu. "Bize katıl." Her seferinde daha net duyuyordum. Sanki her bir ses bir diğerini takip ediyordu. Adeta birer gölge gibi. Gözlerimi sımsıkı kapattım. Ama sis yine de beni sarıyordu. Belki de uzun zamandır buradaydım. Yavaşça ilerledim. Ama ayaklarım, yerin üzerinde sanki daha fazla ağırlık taşıyor gibiydi. Bir şey vardı. Bir şey ki, artık her şeyin ötesine geçmiştim. Zihnimdeki boşluklar daha da büyüyordu. Hatırlamıyordum. Hangi yazda kaybolmuştum? Ne zaman başlamıştı bu kabus? Bir an, çok uzaklardan, denizin derinliklerinden, boğuk bir çığlık duydum. O ses, sanki bir zamanlar bana aitmiş gibi tanıdık geliyordu. Belki de benim çığlıklarımdı. Etrafıma bakındım. Ama kimseyi görmedim. Her şey yoğun bir duman gibi sis ile örtülüydü. Yalnızdım. Bir şey, beni buraya çekiyordu. Belki de ben, bu karanlık gecenin parçasıydım. Korkum, benden daha güçlüydü. Bir an için çok uzaklardan gelen bir ışık gördüm. O ışığa doğru adım attım. Beni çağırıyordu. Yavaşça ilerlerken, ayaklarım yere yapışıyormuş gibi ağırlaşıyor. Her adımda, buradan uzaklaşmam gerektiğini düşünüyordum. O ışığa yaklaştıkça, sisin içinde bir figür belirmeye başladı. Uzun boylu, yüzü gözükmüyordu. Seslendim ama yanıt vermedi. Sadece, bana doğru, yavaşça geliyordu. Yırtık pırtık kıyafetleriyle, yüzü örtülü bir hayalet gibi gittikçe daha da yaklaşıyor. Adeta süzülüyordu. Geri çekilmek isterken, yavaşça zemin beni içine çekmeye başladı. Kumlar çamura dönüşmüş, her hareketimde beni daha da içine çekiyordu. Bir kadının sesi, kulaklarımda yankılandı. "Burada kal. Sen benimsin." Bir an için, korku yerini başka bir şeye bırakıyordu. Belki de kabul etmeliydim. Ama birden, tüm sesler birleştirildi ve bir çığlık yükseldi. O çığlık, içimdeki her şeyi titreterek, beni daha geriye çekti. Kabul etmemeliydim, direnmeliydim. Ama bu, artık bir insanın çığlığı değildi. Bu, kaybolmuş bir varlığın, bir zamanlar sahilde kaybolmuş bir ruhun çığlığıydı. Gözlerim açıldığında, her şey kararmıştı. Zihnimdeki boşluk daha da büyümüş, her şey daha da uzaklaşmıştı. İri kemikli elleriyle tırnakları kan içinde olan hayaletimsi varlık, bir şey fısıldadı. "Burası evin." Beynimin içini kelimeleriyle yiyordu. Ruhumu, kalan son hatıralara kırıntılarımdan besleniyordu. "Tamam," dedim. "Dur." Sis hızla beni sararken, içimi kaplayan bir acı, bedenimi bir anda yakaladı. Derin bir nefes almaya çalışıyorum. Ama her şey yanıyor. Hava sıcak, ciğerlerime dolan her soluk, sanki içimi daha da yakıyor. Derimdeki alevlerin çıtırtısını duyabiliyorum. Sanki etim kopuyor. Bu acının bir sonu var mı? Vücudumun her zerresi, tek bir koro halinde çığlık atıyor. Ellerim istemsizce alevleri söndürmeye çalışıyor. Ama ne yaparsam yapayım, ateş beni sarmış. Zaman algım bozuluyor. Saniyeler saatler gibi geliyor. Tenim artık bana ait değilmiş gibi. Bir noktadan sonra acı o kadar büyüyor ki,
Bedenimin sınırlarını bile hissedemiyorum. Ellerim mi var hala? Yoksa sadece bir kül yığınına mı dönüştüm? Korku ve çaresizlik. Bu, bir rüya olmalı. Gözlerimi kapatıp uyanmak istiyorum. Ama her şey gerçek. Sadece acı, yanma, bir sonu gelmeyen bu işkence. Düşüncelerim dağınık ama bir yerde, derinlerde bir dilek var. Bu bitmeli. Yanan derimin kokusunu duyuyorum. Kendi bedenimin yok oluşuna şahit oluyorum. Ölüm fikri artık bir korku değil, bir kurtuluş gibi geliyor. Sessizlik çöksün. Küllerim rüzgara karışsın. Çünkü bu, dayanılmaz. Uzaktan duyduğum, görmezden geldiğim, etrafımda yankılanıp duran çığlıklar. Aynı acıyı yaşayan başkaları da vardı. Onların bedenleri de yanıyor. Birer birer kayboluyorlardı. Derilerinin altındaki etleri, kemikleri, her şey eriyordu. Çığlıklar, kararmış gökyüzüne karışıyordu. Dünya adeta bedenimi yakan acı ve sisten oluşmuştu. Bedenim yok olurken, artık ben de bu dünyanın bir parçası oluyordum. Kabul etmiştim. Değil mi? Diyerek bağırdım. Acı, bir noktada farklı bir şeye dönüştü. Artık acı değil, bir boşluk hissettim. Sis, tüm varlığımı yuttu ve bedenim kayboldu. Ve acı tamamen silinmişti. Ve sonra her şey sustu. Sessiz bir karanlık içine düştüm. Gökyüzü, deniz, kum, her şey kaybolmuştu. Boşluk, karanlık. Ne ses vardı, ne ışık. Ama bir şey fark ettim. Ben hayattaydım. Çünkü bir düşünce vardı. Bir tek düşünce, köpüklerin içinden daha fazla insan çekmek. Kaybolmuş, silinmiş her bir varlığı, bu sisin içine almalıydım. Onlar da kaybolmalıydı. Bedenimdeki varlık artık karanlıktı. Artık bir insan değildim. Bir şeydim, bir boşluk, bir varlık. Kim olduğum, ne olduğum hiçbir anlam taşımıyordu. Tek bir düşünce vardı. Daha fazla kayıp ruh. Köpüklerin içinde, taze bedenler. Gözlerimdeki boşluk, karanlıkta dans eden bir alev gibi titriyordu. Kayıp her bir ruh beni daha güçlü yapacaktı. Evim, beni daha derinlere çekiyordu. Köpüklerin içinde daha fazla insan olmalıydı. Sis, her şeyin içinden geçerek beni sarıyordu. Yavaşça, sisin bir parçası oldum. Ve bir anda, o korkutucu gerçek ortaya çıktı. Bir varlık olarak, köpükler içinde kaybolmuş her bir insanı içime çekmek, onların tadına bakmak istiyordum. Çok açtım. Sadece bir düşünce vardı. Bize katıl. Sonsuza kadar. Son.